Dünyada yeni bir devlet en son 13 yıl önce Sudan'ın güneyinde kurulmuştu. Adını Güney Sudan'dan alan bu devlet bağımsızlığını kazanarak ülke haline gelmişti. Şimdi ise çok uzaklarda değil, hemen yakınımızdaki Avrupa'nın doğusunda yeni bir devletin temelleri atılıyor. Bektaşi Devleti'nden bahsediyorum. Böyle bir devletin kurulacağına dair haberler 21 Eylül 2024'te bir Amerikan gazetesi tarafından kamuoyuna servis edildi. New York Times, Arnavutluk, başkentinin içinde yeni bir Müslüman devlet planlıyor başlığıyla vermişti haberini. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve ülkedeki Bektaşi liderlerden Baba Mondi, namı diğer Edmond Brahimac gazeteye konuştu. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Tasarlanan devletin ayrıntılarına girmeden önce kısaca Bektaşiliğin tarihçesini inceleyelim. Bektaşilik adını 13. yüzyılda yaşadığı düşünülen Hacı Bektaşi Veli'den alıyor. Türkmen görüşleriyle Anadolu'ya geldiği bilinen Hacı Bektaşi Veli zaman zaman mağarada inzivaya çekiliyor, zaman zaman da köyün hayvanlarını otlatmak gibi günlük işleriyle uğraşıyordu. Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik hakkında ise Profesör Doktor Necdet Tosun, köken olarak Sünni bir tarikat olduğunu ve silsilesinin de vefailiğe dayandığını ifade ediyor. Öte yandan yaşadığı tarihten sonra ortaya çıkan menkıbe ve anlatımlarla şahsiyeti ve tarikatının türlü emellere alet edildiği de tarihi olarak birçok kez görülüyor. Bugün de bazı çevrelerce Bektaşiliğin ve Aleviliğin gerçekleştirilen birçok projelere alet edilmek istendiğine şahitlik ediyoruz. Arnavutluk'taki Bektaşi toplulukları ise Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber Arnavut milliyetçiliği kimliğiyle daha da öne çıkmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgede çıkan Osmanlı destekçilerinin isyanlarında dahi kurulan Arnavut otoritesini desteklemeye devam etmişler. Kurulması planlanan Bektaşi Devleti hakkında açık kaynaklarda yer alan bilgilere bir göz atalım. Devletin Arnavutluğun başkenti Tiran'da 27 dönümlük, 109 metrekarelik bir toprak arazisi üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Toprakları, belki de şimdilik Tiran'ın doğusunda düşük kiralı bir yerleşim bölgesiyle sınırlı olacak. Hali hazırda bir Bektaşi tarikatı Dünya Genel Merkezi kompleksi var Tiran'da. Yeni devlet bu kompleks üzerinden genişletilecek. Yeni binalar inşa edilecek. Merkez de bu öneriyle küresel dini uyum ve barışın teşviğinde yeni bir dönemin başlayacağını umuyor. Bektaşi Devleti için neden Arnavutluğun seçildiğini Kayhan Gül şöyle anlatıyor. Neden Arnavutluk? Ya şöyle, aslında Balkanlar genel olarak Avrupa Birliği'nin bir arka bahçesi gibi görmek gerekiyor. Bu böyle yeni bir tırnak içerisinde söylüyorum. Din icat edilecekse eğer, bunun için en uygun yer Balkanlar. En uygun Balkan ülkesi de hem başbakanının hani profili de dikkate alırsak Arnavutluk, bence bu nedenle böyle bir hamle yaptı. Bektaşi Devleti Papa'nın yönettiği Vatikan'ın dünyanın en küçük devleti olma özelliğini devralacak. Vatikan'ın yalnızca 1/4 büyüklüğünde olacak. Resmi sınırları olacak devlette vatandaşlara pasaportlar dağıtılacak. Uluslararası avukatların dahil olduğu hukuk uzmanlarından meydana gelen bir ekipleri var. Bektaşi Devleti'nin Arnavutluk içindeki egemen statüsünü tanımlayan bir yasa taslağı hazırlamaya başladılar bile. Bunu yaparak dünyada tanınan ve diplomasi girişimlerinde bulunacak bir devlet oluşturma hedefindeler. İddialara göre orduları olmayacak ancak istihbari bir güce sahip olacaklar. Ülke içinde bu devletin kurulması için Başbakan Rama'nın iktidardaki Sosyalist Partisi'nin çoğunluğunu oluşturduğu parlamentonun onay vermesi gerekiyor. Rama'nın girişimiyle duyurulan bu devlete muhtemelen partisindeki milletvekilleri de karşı çıkmayacaktır diye düşünüyoruz. Ancak dünyada birçok ülkenin böylesi bir devleti tanımayacağı düşünülüyor. Uzmanlara göre ABD'nin başını çektiği batılı ülkelerin bu girişimi tanıma ihtimali mevcut. Arnavutluk içinde söz konusu devlete tepki gecikmedi. Kamuoyunda yapılan tartışmalarda bu girişime karşı çıkıldığı açıkça görülüyor. Eğer dini bir tarikata böylesi bir pozitif ayrımcılık yapılacaksa, ülkedeki diğer dini gruplara da benzer haklar tanınacak mı? Arnavutluğun 2,8 milyon nüfusu var. Bektaşiler de 2023 nüfus sayımına göre Arnavutluk nüfusunun yaklaşık %5'ini oluşturuyor. Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova ve ABD'de de varlık gösteriyorlar. Arnavutluk'taki Bektaşilerin bu girişimi nasıl karşıladığını Gül şöyle yorumluyor. Sünni Müslümanlar zaten hani bunu karşılamadı, olumlu karşılamadı. Onu söylemekte fayda var. Ama asıl önemli olan, ya bu %5'liğin içindeki de ciddi bir muhalif kesim var. Yani aslında Arnavutluk'taki Bektaşilerin de birçoğu böyle bir devlet kurulmasına karşı. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi İlir Meta. İlir Meta bir önceki dönem Arnavutluğun Cumhurbaşkanı. Kendisi aslen Bektaşi.
Yani kendisi şu anda muhalefet partisinin lideri, iktidarda değil. O bile mesela hemen akabinde bir gün sonra bir açıklama yaparak hani bir Bektaşi olarak böyle bir şeyi desteklemediklerini söyledi. Arnavutluk Müslüman Topluluğu adlı oluşum bu tür kararların tüm dini gruplarla istişare edilerek alınması gerektiğini savunuyor. Ancak herhangi bir istişare olmadı. Protestan topluluğunun liderlerinden Akil Pano da Rama'nın önerisini ulusal bir ihanet eylemi olarak nitelendirdi. Konunun 5 dini mezhebin içerisinde bulunduğu dinler arası konseyinde hiç tartışılmadığını söyledi. Ülkedeki muhalefet de Rama'yı uluslararası alanda ilgi çekmek için ulusal çıkarları bir kenara bırakmakla suçladı. Devlet planlarına dair duyurunun zamanlaması da dikkatleri yaklaşan seçimler ve çözülmemiş siyasi sorunlardan uzaklaştırma girişimi olarak görüldü. Özellikle Arnavutluk Başbakanı'nın devletin kurulmasına ilişkin planları ilk olarak yabancı medya kuruluşlarından ve BM'den duyurması ona karşı bir tepki oluşturdu. Böyle bir fikrin kamuoyuna yurt dışındaki vasıtalar aracılığıyla açıklanmadan önce ülke içinde tartışılmasını gerektiğini savunanlar var. Öte yandan Bektaşi Devleti bazı hukuki problemlerle karşı karşıya kalabilir. Zira Arnavutluk Anayasası'nın 1. maddesinde ülkenin üniter ve bölünmez bir devlet olduğu açıkça belirtiliyor. Söz konusu devleti kurmak için de muhtemelen anayasada değişiklik yapmak gerekecek. Bu da parlamentoda 3'te 2 çoğunluğun sağlanmasını gerektiriyor. Peki Edi Rama ne diyor? Başbakan Edi Rama, Bektaşi tarikatı egemen devleti olarak adlandırılacak devletin planlarını yakın bir zamanda daha detaylı bir şekilde açıklayacak. Rama, yeni devletin amacının Arnavutluğun gurur duyduğu İslam'ın hoşgörülü bir yorumunu teşvik etmek olduğunu söyledi. Bektaşi devletinin Vatikan'a benzer şekilde işleyeceğini belirten Rama, bu hazineye sahip çıkmalıyız dedi. Soros'un Bektaşi devleti konusunda parmağının bulunup bulunmadığı ile ilgili Gül şöyle diyor. Soros çok etkili Balkanlarda. Yani özellikle 90'lardan sonra işte kendi vakıflarıyla vesaire falan hani gerçekten etkili. Balkanlarda da en etkili olduğu ülkeler Kosova ile Arnavutluk. Hani diğerlerinde yok mu? Diğerlerinde de çok ciddi bir Soros etkisi var ama hani burada gerçekten hani şahsi bağlantıları da var. Dolayısıyla ben de okudum hani benzer yazıları Türk medyasındaki. Ya zaten aslında baktığınızda hepsi birbiriyle ilişkili oluyor. Yani işte bir şekilde işte Soros'un planladığı, işte Amerika'nın desteklediği, İsrail'in desteklediği böyle bir bir plan söz konusu. Dolayısıyla o da kesinlikle etkili olabilir. Çünkü hani yani Edirama da doğrudan hani çok yakın ilişkiler olduğunu biliyoruz. Bir de bunun Edirama üzerinden lanse edilmesi kamuoyuna hani bu tezleri kısmen de olsa doğruluyor bence. Başbakan'a göre Bektaşi mikrodevleti ılımlı bir politika izleyecek. Görülüyor ki söz konusu devletin nasıl bir politika izleyeceği ve hangi güdümde hareket edeceği günler hatta aylar öncesinden belirlenmiş. Planlar yapılmış. Zira küçük de olsa bir devletin uluslararası arenada nasıl hareket edeceğini belirlemek bir ekip ve bir zaman gerektiriyor. Rama şu ana kadar yalnızca en yakın birkaç yardımcısının plandan haberdar olduğunu söylemişti. Ayrıca ABD ve NATO müttefiklerine de danışılmamış. Ama gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. Bölgede işler böyle yürümüyor. ABD'nin haberi olmadan Balkanlarda kuş uçmayacağını göz önünde bulundurmak gerek. Başkent Tiran'da Bektaşi Devleti'nin kurulmasının biraz zaman gerektirdiğini düşünüyor ama. Bu kararı sebebiyle belki de herkesin kendisini deli olarak göreceğini belirtiyor. Böyle şeyleri umursamadığını, önemli olanın iyilik için mücadele etmek olduğunu savunuyor. Kısa bir süre önce işte İsrail Cumhurbaşkanı'nın burayı ziyaret etmesi, hemen bir hafta 10 gün içinde Edirhama'nın böyle bir açıklama yapması aslında bunu biraz işte bu komplo teorilerini bu nedenle yapıyor, ortaya çıkarmasına neden oluyor. Çünkü bazı insanlar yani özellikle İsrail'in bölgede işte bunu Bektaşilik üzerine ya da Arnavutluk üzerinden ya da Kosova üzerinden nereden yaparsa yapsın ya da Sırbistan üzerinden hani böyle bir güç elde etmesini burada aslında bir nevi işte Türkiye'yi de bir çevreleme politikası olarak da değerlendiren akademisyenler var. Peki ılımlı olmaktan kasıt ne? Yani İslam'ın modern dünyaya uyarlanmış hali. Ilımlı olmak aslında modernitenin getirdiklerine, yani Batı'nın ilkelerine uyum sağlamak. Bunların dışına çıkmamak, ters düşmemek. Bektaşi Devleti kurulmasının asıl amaçlarından biri de dinler arası diyalog. Mondi'nin kendisi de uzun süredir ılımlılığı ve dinler arası diyaloğu savunduklarını ifade ediyor. Tüm bunlar aracılığıyla dini aşırıcılık ve radikalizmle mücadelede öncü olacaklarını dile getiriyor. Zaten verdiği bir röportajda Çin'e de vurgu yaptı. Sincan'da yükselen bir militan İslamcı tehditle karşı karşıya olan Çin gibi ülkelerin Bektaşi Devleti ile işbirliği yapmasını beklediğinden bahsetti. Sincan dediği yer Doğu Türkistan. Çin'in aşırıcılıkla mücadele adı altında Uygur Türkleri üzerinde kurduğu baskıları hepimiz biliyoruz. Baba Mondi'yi kısaca tanıyalım.
1959'da Tiran'da dünyaya gelen Babamondi, Bektaşi bir ailede büyüdü. Ortaokuldan sonra Kara Kuvvetleri Akademisi'nde yüksek askeri eğitim aldı. Arnavutluk ordusunda subaydı. 90'lı yılların sonunda Bektaşi inancı ülkede yeniden canlanmaya başlamıştı. Diğer Bektaşilerle birlikte Bektaşi Dünya Genel Merkezi Kutsal Makamı Organizasyon Konseyi'ne katıldı. Şu anda 65 yaşında olan Mondi'nin resmi ünvanı Hacı Dede Baba Hazretleri. 2017 yılında bir BM etkinliğinde ABD merkezi We Care for Humanity adlı sivil toplum kuruluşu tarafından kendisine küresel barış ikonu ödülü verildi. Peki devletin lideri olacak Mondi tasarıyla ilgili ne düşünüyor? Mondi haberleri duyar duymaz heyecanlı bir tavırla lideri olacağı bir devletin kurulmasına ilişkin planları mucize olarak nitelendirdi. Bektaşilerin bir devleti sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. Devlet planlarının açıklanmasından tam 9 gün önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya gelmişti. Daha önce de Yahudi hahamlar ve üst düzey İsrail askerleriyle samimi pozlar verdikleri fotoğraflar çekilmişti. İsrail'in Balkan politikası hakkında Gül şöyle diyor. İsrail'in ciddi alttan işleyerek uzun yıllardır bir politikası mevcut. Ya mesela herkesin bir taraf seçtiği böyle bir dönemde şimdi Herzog'un yaptığı bu ziyaret mesela çok anlamlı. Anlamlı derken yani manidar ziyaret oldu. Çünkü Sırbistan'la Arnavutluğa gitti. Aslında Sırplarla Arnavutlar tarihi düşman. Ama önce Sırbistan'a gitti. Burada çok ciddi anlaşmalar imzaladı. Farklı alanlarda. İyi bir işbirliği zaten var Sırbistan'la İsrail arasında her alanda, savunma sanayisinden tut da enerjiye kadar. Sırbistan'dan sonra direkt Arnavutluğa geçti. Arnavutluk'ta da çok özellikle son 15 yıldır, 20 yıldır belki de çok iyi ilişkileri var İsrail'in. 7 Ekim'de de İsrail için taziye yayınlayan Mondi, İsrail'in katlettiği 41 binden fazla Filistinli için bir açıklama yapmadı. Barış yanlısı bir duruş sergilemesine rağmen. Aslında bu en başından beri Amerika'nın desteğini alan bir dini liderdi. Bunu son dönemde özellikle çok net bir şekilde görüyoruz aslında. Çünkü şöyle Gazze'deki katliam soykırım başladıktan sonra bile İsrailli liderlerle ya da askerlerle poz veren, görüntü veren muhtemelen tek Müslüman lider. Dolayısıyla Balkanlarda da genel anlamda İslam camiasında da ciddi bir tepki çekti. Öte yandan Mondi'ye göre dünyada İslam hakkında doğruları söyleyen ve bunu siyasetle karıştırmayan yalnızca kendi tarikatları. Allah'ın hiçbir şey yasaklamadığını, bu sebeple insanlara akıl verdiğini söylüyor. Aslında insanlığın neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendisinin karar verebilecek yetide olduğu görüşünde. Devletin kurulması, Bektaşilere herhangi müdahale olmadan çalışmalarını sürdürme özelliği verecek. Mondi'ye göre bu durum dini ve idari işleri Vatikan gibi yönetmeyi sağlayacak. Vatikan demişken, bu tarz dini yerlerde turizm oranları yüksek. Bektaşi devleti de turizmi kullanabilir. Arnavutluk 2024 yılının ilk 6 ayında turizmden 1,9 milyar avroluk rekor gelir elde etti. Vatikan bağışlar, müze bileti satışları, şapellere yapılan ziyaretler yoluyla ekonomik gelir elde ediyor. Bu bakımdan turistlere de bağımlı. Aynı şekilde Bektaşi devleti de turizm yoluyla öne çıkabilir. Barışçıl yanlısı olduğu vurgusuyla turistleri çekebilir. Ancak yapılarının tarihi olmadığını bilmekte fayda var. Mondi, parlamentonun Rama'nın planına onay vermesi halinde ABD ve diğer batılı güçlerin devletini tanıyacağını umuyor. Hatta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmayı planlıyor. Bilhassa bu vurgusu bazı şeyleri özetliyor. Neden dünyada birçok ülke varken yalnızca ABD ve batılı güçlerden bahsettiği sorusu da merak edilenlerden. Değişik bir figür. Özellikle Batı'nın, özellikle de Amerika'nın desteklediği bir figür. Dolayısıyla zaten akabinde de Bektaşiliğin biraz daha Amerikan politikasına yakın olmasının baş rollerinden birisi Babamondi. Çünkü aslında biz her ne kadar desek de Bektaşiliğin merkezi Arnavutluk, Tiran desek de her sene bunlar malum dünyanın farklı bölgelerinden Bektaşiler buraya gelip tırnak içerisinde hac ibadetini gerçekleştiriyorlar ama politika anlamında bakarsak bence Bektaşiliğin asıl merkezi Amerika, özellikle Babamondi'den sonra Türkiye'deki Bektaşiler Arnavutluk'taki girişimi emperyal devletlerin açtıkları bir tuzaktan ibaret olduğu düşüncesinde. Türkiye Bektaşilerinin en üst temsil makamı olan Ali Haydar Ercan Dedebaba'nın talimatıyla Halife Baba Hacı Dursun Gümüşoğlu Arnavutluk'taki girişim hakkında basına demeç verdi.
Babamondi'nin dede babalık sistemine bağlı olmadığı için Bektaşilik yolunun dışında ve yok hükmünde olduğunu söyledi. Bektaşiler içinde de ciddi bir kesimin böyle bir devlet fikrine karşı olduğunu biliyoruz. Basından takip ettiğim kadarıyla Türkiye'deki Alevi Bektaşiler dernekleri de hani karşıt açıklamalar yaptı. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söylediler. Dolayısıyla şu anda ciddi anlamda bir bölünmüşlük var. Tam bir destek yok böyle bir devlet fikrine. Benim şahsi fikrim hani kısa vadede de uzun vadede de hani böyle bir şeyin gerçekleşmesinin çok ama çok zor olacağı yönünde yani. Babamondi'nin kendisini dede baba ilan etmesi Bektaşilik erkanına göre geçersiz. Türkiye'deki Bektaşilere göre süreç şöyle işledi. Arnavutluk'tan Reşat Bardi'ye Bektaşi camiasının lideri Bedri Noyan dede baba tarafından İzmir'de halife babalık verilmiş ve kendisi halife baba olarak Arnavutluğa gönderilmişti. O zaman derviş olan Mondi, Reşat Bardi halife babadan babalık aldı. Reşat Bardi halife babanın vefatından sonra kimse halifelik erkanı görmedi. Yani Bektaşi erkanına göre Arnavutluk'ta bırakın dede babayı, halife baba bile yok. Babamondi'nin dede babalığı bir yana, dede babalığın bir alt mertebesi olan halife babalık erkanı dahi kendisine uygulanmadı. Türkiye'deki ve Arnavutluk'taki tepkiler göz önüne alındığında Bektaşi Devleti'nin kuruluş aşamasında bazı zorluklarla karşı karşıya kalacağı belli. Arnavutluk Anayasası'nda ülkenin bölünemez olduğu yazıyor. Ülke içinde istişare yapılmadan devletin kurulacağının ilan edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi bile. Böylesi tartışmalara yol açan bir projenin hayata geçirilmesi yakın gelecekte beklenmiyor. Ancak Arnavutluğun dünyada bir dinler arası diyalog merkezi haline getirilmeye çalışıldığı gayet açık. Bu süreci desteklemek isteyen zümrelerin Bektaşi Devleti'nin kurulması konusunda uluslararası alanda lobi faaliyetlerinin öncü olması beklenebilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Dünyada yeni bir devlet en son 13 yıl önce Sudan'ın güneyinde kurulmuştu. Adını Güney Sudan'dan alan bu devlet bağımsızlığını kazanarak ülke haline gelmişti. Şimdi ise çok uzaklarda değil,